Merhaba değerli izleyiciler. Bugün zaman kavramının derinliklerine dalıp bilimsel teorilerin ve felsefi düşüncelerin kesiştiği heyecan verici bir yolculuğa çıkacağız. David Larson'ın 6 boyutlu bir evren önerisi, uzay ve zaman arasında bölünmüş, böyle bir araştırmanın ilgi çekici bir başlangıç noktasıdır. Bu teori, geleneksel 3 uzaysal boyuta benzer şekilde zamanın 3 boyutlu olduğunun kabul edildiği benzersiz bir evren görüşü önermektedir. Larson, gözlemlenebilir 3 boyutlu uzayımızın zaman küresi veya kronosfer olarak bilinen paralel bir boyutu olduğunu öne sürmektedir. Bu teoriye göre fiziksel evren bu 6 boyutta ayrı birimler halinde var olmakta ve uzayın her boyutu bir oran olarak zaman boyutuyla eşleşmektedir. Larson'ın çalışmaları yerçekimi, zamanın doğası, atom yapısı ve ışığın davranışı dahil olmak üzere fiziğin çeşitli yönlerini kapsamaktadır. Bu fikir, zamanın uzay gibi 3 boyuta sahip olduğu, evrenimizin doğrusal zaman ilerlemesinden bağımsız olduğu teorik çerçeve ile özetlenebilir. Bu kavram, fiziksel gerçekliğin temelinin hareket ve titreşimden oluştuğu ilkesine dayanır. Evrenin temel titreşim frekansını değiştirmek, farklı parametre setlerinin oluşmasına ve zamanın diğer boyutlarına geçişlere olanak tanıyabilir. Uzay zamanın vakum enerjisiyle ilgili temel frekanstaki bir sapma yeni bir sürekliliğe yol açabilir. 3 boyutlu uzayın geometrik enerji ağını 4. boyuta bükme fikri heyecan verici. Bu, elektromanyetik uzay zaman dokusunda bir faz farkı ve zamanda bir kayma temsil eder. Geçmiş ve gelecek zaman çizgilerinin her noktada 3 boyutlu holografik uzay zaman alanlarında, yani daha yüksek bir uzay zaman alanı içinde var olması, gözlemlenebilir evrenimizin ötesindeki boyutların kendi evrenimizle etkileşebileceği yüksek boyutlu fizik fikirlerini çağrıştırır. Manyetik rezonans genliği yönünde yönlendirilen bir tünelin iç uzay düzlemi olması fikri, bu fenomenleri anlamada önemli bir atılımdır. 3 boyutlu uzayı 4. boyuta doğru kutuplaştıran güçlü manyetik alanlar, küresel uzayımızdan iç uzayın tüneline bir geçiş meydana getirebilir. Bu fikir, kuantum mekaniği ve genel görelilik teorileriyle uyumlu olabilir. Burada aşırı koşullar, solucan delikleri veya tekillikler gibi olağanüstü olaylara yol açabilir. Radyoaktif enerji alanı gerektiren bir yerçekimi alanının tetiklenerek etkinleştirilmesi, yerçekimi alanlarını manipüle etmek için büyük enerji ihtiyacını karşılar. Zamanın doğasının, evrenin temel bir parçası mı yoksa insan algısının bir ürünü mü olduğu, evreni ve içindeki yerimizi anlamak için önemli sonuçlara sahip derin bir felsefi sorudur. Larson'ın teorisi, spekülatif olmasına rağmen zaman ve uzayın doğasını görmek için benzersiz bir mercek sunuyor. Evrenimizin bazı temel yönlerini, örneğin titreşim frekanslarını ve manyetik alanları manipüle ederek zamanın farklı boyutlara erişebileceğimizi ve potansiyel olarak geçmiş zaman yolculuğunu mümkün kılacağımızı öneriyor. Böyle bir olasılığın etkileri derindir. Zamanın her iki yönde de geçilebileceği doğruysa, nedensellik ve olayların doğrusal ilerlemesi üzerine olan temel anlayışımızı sorgular. Felsefi olarak bu, determinizm ve özgür irade gibi kavramların yeniden değerlendirilmesine yol açar. Ancak bu fikirlere bilimsel bir titizlikle yaklaşmak hayati önem taşır. Teorik açıdan ilgi çekici olmalarına rağmen zamanın ek boyutlarının varlığını veya ters zaman yolculuğunun uygulanabilirliğini destekleyen deneysel kanıtlar henüz bulunmamaktadır. Teorik fizik genellikle matematiksel olarak tutarlı modeller önerir. Ancak bunlar fiziksel gerçekliği yansıtmak zorunda değildir. Bu nedenle Larson'ın fikirleri spekülasyon ve hipotez için ilgi çekici bir çerçeve sunarken teorik araştırma alanında kalmaktadır. Ters zaman yolculuğunun olasılığını düşünürken etik ve pratik etkileri de düşünmeliyiz. Böyle bir teknoloji uygulanabilir olsaydı toplum, hukuk, tarih ve kişisel kimlik anlayışımız üzerinde benzeri görülmemiş etkilere sahip olurdu. Tarihi olayların değiştirilmesi ve paradoksların potansiyeli karmaşık ahlaki ikilemler ortaya çıkarır. Şimdi meşhur fizikçi Richard Feynman'ın bu konu hakkındaki görüşlerine değinelim. Feynman, kuantum elektrodinamiği çerçevesinde zamanda ileriye doğru hareket eden antimaddenin geriye doğru hareket eden sıradan maddeden ayırt edilemez olduğunu öne sürmüştür. Bu kavram antimaddeyi yeni bir şekilde anlamamızı sağlamanın yanı sıra parçacık fiziğinde yenilikçi bir düşüncenin yolunu açtı. Feynman bir elektronun elektrik alanından geçerken
zaman içinde geriye doğru yolculuk ediyorsa bir pozitron antiparçacığı gibi görüneceğini önerdi. Bu fikir pozitif yükü elektronlar gibi davranan parçacıkları tanımlayan Carl Anderson'ın kozmik ışın deneyleri tarafından da desteklendi ve bu parçacıklar zaman içinde geriye doğru hareket eden elektronlar olarak yorumlandı. Kuantum elektrodinamiğinde parçacıkların ve antiparçacıkların davranışı zamana göre simetriktir. Bu değişmezlik ileriye doğru hareket eden antimadde ile geriye doğru hareket eden madde arasında teorik olarak ayrım yapmanın imkansız olduğunu ima eder. Bu simetri en azından kuantum seviyesinde zaman yolculuğunun temel fiziksel yasaları ihlal etmeyebileceği fikrini destekler. Madde-antimadde asimetrisi, yani evrende gözlemlenen madde ve antimadde arasındaki asimetri, modern fizikte önemli bir meydan okumadır. Büyük bileşik teoriler ve süpersicim teorileri gibi teoriler, yük parite simetrisinin ihlalini önerir. Bu da evrenimizin neden madde tarafından domine edildiğini açıklayabilir. Şimdi de matematikçi Kurt Gödel'in fikirlerini inceleyelim. Gödel'in Einstein'ın alan denklemlerine yorumu, geleneksel nedensel dizilimlere meydan okuyan döngüsel ve dönen bir evren sunar. O, geleneksel neden-sonuç yolunun net olmadığı, nedeni olmayan, döngüsel ve dönen bir evren önermiştir. Zamanda bir döngüde gerçekleşen olaylar, zaman hakkında bildiğimiz her şeyi sorgulatıyor. Şimdi bu kozmik çorbaya bir tutam kuantum mekaniği ekleyelim. Kuantum mekaniğindeki belirsizlik ilkesi, bir parçacığın konumunun gözlemlenmesinin dalga fonksiyonunu çökerteceğini belirtir ve zamanın bir kavram olarak anlaşılmasını karmaşıklaştırır. Zamanı kuantum mekaniğinde gizli bir değişken olarak ele almak, kuantum aleminde yeni içgörüler sunabilir. Bu sadece küçük bir aksaklık değil, zamanı anladığımız temelleri sarsıyor. Acaba zaman A noktasından B noktasına giden basit bir çizgi olmaktan daha fazlası mı? Gödel'in evreni bu olasılığı öneriyor. Kuantum dünyasında zaman genellikle dışa doğru genişleyen bir küre olarak görselleştirilir. Her atom kendi uzay zaman melodisine göre dans eder, benzersiz bir geometri yaratır. Atomlar yüksek hızlarda hareket ettikçe, uzay zamanı bozdukça farklı zaman dilimleri yaratıyorlar. Potansiyel olarak zamanın simetrisini bozuyorlar ve birden fazla zamansal boyuta sahip bir evrene yol açıyorlar. Bu fikir Gödel'in döngüsel evrenine geri bağlanır ve zamanın dokusunun tahmin ettiğimizden daha esnek olabileceğini ima eder. Çoklu uzay zaman boyutlarına sahip bir evreni düşünün. Burada yüksek enerjili parçacıklar, yüksek frekansları ve kısa dalga boyları nedeniyle zamanı farklı deneyimliyor. Bu belirsiz bir geleceğin fikrini ve gözlemcilerin onu şekillendirmedeki kritik rolleri destekliyor. Gödel'in lineer olmayan zaman modeli bu büyüleyici resme tam olarak uyuyor. Ancak kapalı zamansal döngüler bazı ilginç paradokslar sunar. Olayların standart neden-sonuç mantığımıza meydan okuyarak dairesel bir zaman çizelgesinde birbirine bağlı olduğu senaryoları düşünün. Burada kimlik problemi ortaya çıkıyor. Yani aynı varlık bir döngüde birden fazla kez var olabilir. Kuantum mekaniği bize parçacıkların geniş mesafelere rağmen anında birbirlerini etkileyebilecek şekilde dolanık olabileceğini gösteriyor. Bu fenomen bildiğimiz şekliyle uzay ve zamanın doğasını sorgulatıyor ve klasik fiziğin açıklayamayacağı şekilde derinden birbirine bağlı kuantum düzeyindeki evreni öneriyor. Zamanın okları kavramı, zamanın çok yönlü doğasını ve evrendeki rolünü anlamak için büyüleyici bir çerçeve sağlar. Termodinamik, psikolojik, kozmolojik ve kuantum oklarından her biri zamanın nasıl işlediğini anlamamızı sağlarken evrene ait deneyimimizi ve anlayışımızı değiştiren benzersiz bir bakış açısı sunuyor. Zamanın termodinamik oku belki de en tanıdık olanıdır ve zamanın akışına dair günlük deneyimimize dayanmaktadır. Entropinin veya düzensizliğin zamanla arttığını belirten termodinamiğin ikinci yasası bu okun temelini oluşturur. Bu yasa düzensizliğin artmasına bağlı olarak geçmişi gelecekten ayırarak zamana yön vermektedir. Günlük anlamda bardakların kırıldığını ancak hiçbir zaman kendiliğinden yeniden bir araya gelmediğini görmemizin nedeni budur. Bir bulmacanın benzetmesi bu kavramı güzel bir şekilde göstermektedir. Parçaları tutarlı bir resim halinde düzenlemenin tek bir yolu vardır. Ama onları düzensiz bir şekilde dağıtmanın sayısız yolu vardır. Bu ilke belirli bir zamanda herhangi bir düzenli sistemin fizik yasalarına uygun olarak daha büyük düzensizliğe doğru yöneleceğini öne sürmektedir. Zaman algımız termodinamik okla aynı hizadadır. Geçmişi hatırlıyoruz ama geleceği öngöremiyoruz. Bu da zaman deneyimlerimize bir yön veriyor. Bu psikolojik ok verileri artan entropi ile ilişkili olacak şekilde işleyen dijital sistemlerde de benzer olabilir. Zamanın kozmolojik oku evrenin genişlemesiyle bağlantılıdır.
Psikolojik ve termodinamik okların evrenin genişleme yönüyle hizalanması derin ve merak uyandırıcı bir gözlemdir ve zamanın farklı yönleri arasında daha derin bir karşılıklı bağımlılığı akla getirir. Termodinamik, psikolojik ve kozmolojik oklar arasındaki ilişki, evrenin dokusundaki derin bir karşılıklı bağlılığa işaret etmektedir. Bu birbirine bağlılık, duyarlı varlıkların var olabileceği ve evrenin doğasını düşünebileceği bir ortam yaratmada çok önemlidir. Bu keşif, zamanın esrarengiz doğasını ve evreni anlamamızdaki temel önemin altını çiziyor. Entropideki kaçınılmaz artıştan, uzay zaman geometrisinin kuantum mekaniksel nüanslarına kadar zamanın okları arasındaki yolculuğumuz, içinde yaşadığımız evrenin karmaşık ve derin doğasını vurguluyor. Bugünkü yolculuğumuzun sonuna geldik. Beğenmeyi, paylaşmayı ve daha fazla ufuk genişleten içerik için abone olmayı unutmayın. Beyin fırtınası açısından zaman kavramı hakkında ne düşündüğünüzü yorumlarda bize bildirin. Bir sonraki videoya kadar kozmosun gizemlerini düşünmeye devam edin.